kelime son 2 senedir hayatımda neredeyse. Neden bu kadar benimsedim ya da üzerinde durdum bilmiyorum. Yaklaşık 20 senedir rap dinleyen bir insanım ve bu müzikten çok fazla şey öğrendim. Ve 2018 yılında çıkan bir albüm olan Ludovico aslında birçoğumuzun albüm isminden ziyade Otomatik Portakal filminden duyduğu bir kelime. Her nedense bu kelimeyi duyduğumda kulağımda yer edindi ve Otomatik Portakal filmini de izlememiştim. Albümün adı bu kadar ilgi çekmesine rağmen kelimenin nereden geldiğini de kesinlikle araştırmamıştım. Daha sonra albümü yapan kişi olan Şanışer'in verdiği bir röportajda albümün adının bu filmde geçtiğini ve bu yüzden albüm ismi olarak da Ludovico'yu tercih ettiğini söyledi. Neden Ludovico diye biraz daha anlattığında ise bunun bir tedavi tekniği olduğunu belirtiyordu. Yani bir nevi nefret ya da iğrenme terapisi. Hayatımda en sevdiğim şeylerden biri izlemediğim bir filmin ya da dizinin bana uzun uzun anlatılmasıdır. Ancak kısaca değinecek olursak Otomatik Portakal filminde Alex adındaki karaktere saldırganlığını bertaraf etmek için sürekli şiddet içeren sahneler seyrettiriliyordu ki kendi yaptıklarından iğrensin diye. Ancak ilginç olan şu ki yine aynı filmde bu teknik uygulanırken karaktere Beethoven dinlettiriliyordu. Alex aynı şekilde Beethoven'a karşı da bir iğrenme duyuyordu. Albümü dinlediğim zaman gördüm ki toplumda ne yaşıyorsak suratımıza tokat gibi çarpan sözleri var bu adamın. Sokakta sevgilini öpersen rahatsız olurlar ama o kadının ağzını burnunu kırarsan karışmazlar. Dünyanın ağaçlarını keselim ve apartman dikelim adında bir sözü var bu adamın. Ya da savaşları büyük şirketler açar ama sadece vatandaş geberir gibi. Bunun gibi suratımıza tokat gibi çarpan sözleri albümde duyabiliyorsunuz. Ki kendi yaptıklarımızdan aslında kendimizin eseri olan birçok şeyden iğrenelim ve suratımıza tokat gibi çarpsın diye belki de. Dünyanın gün geçtikçe daha güzel bir yer olacağına asla inanmıyorum ve inanmadım. Hani bu sene her şey çok güzel olacak sloganını çok duyduk ama ben buna inanmıyorum. Bu bir umutsuzluk değil aslında, gerçekçilik. Sebebi ise tarih. Yüz binlerce yıllık tarihe bakıyorsunuz, hiçbir zaman olmamış bu ve olmayacak. Bunun sebebi ise biyoloji. Bu şekilde evrimleşmişiz ve bu şekilde devam ediyoruz. Belki biliyorsunuz maymunlara para kullanmayı öğretmişler ve öğrendikleri ilk şey ise kadın pazarlamak olmuş. Bunun neden böyle olduğu her zaman aklımı kurcalamıştır. Diyelim ki bu bir sınav, tamam, ama bu sınava bir başvuru yapmadım ve kimse de böyle bir başvuru yapmadı. Hayatın ve dünyanın herkes için daha güzel olacağı duygumu şu bilgiyi öğrendiğimde tüketmiştim. Dünyadaki toplam servetin %99'una dünya nüfusunun %1'i sahip. Düşünebiliyor musunuz? 99 tane pasta dilimi var ve bu 99 pasta dilimini bir kişi yiyor. 99 kişi ise bir pasta dilimini yemeye çalışıyor. Ve biz buna hayat mücadelesi diyor ve geçiyoruz. Belki biraz umutsuz gelebilir ancak gerçeklerin böyle olduğunu düşünüyorum. Acaba insanlığın böyle bir dönemi var mı diye araştırdığımda ise böyle bir refah dünyasına asla sahip olunmadığını tarihten öğrenebiliyorum. Eğer ki ateist bir inanca sahipseniz dünya daha da zor. Çünkü düşünün ki bir sevdiğinizi kaybediyorsunuz ve o kişinin artık karbon olduğunu kendinize inandırmak zorundasınız. Ve bir daha asla buluşamayacağınıza da. Ve yapılan bunca kötülüklerin asla bir karşılığı olmadığına kendinizi inandırmak zorundasınız. İnsan ne için yaşar sorusu hep sorulmuştur. Bu soruya herkes kendi hayat amacına yönelik bir cevap vermiştir. Mutluluk için, sevmek için, Allah için, para için, kazanmak için, başarmak için gibi. Ama aslında iki tane cevap tespit edebiliyorum. Üremek için yaşar insan ve ölmek için. Gerçekten bu ikisi için yaşama başlamış olmak insana birileri tarafından ya da bir ilahi güç tarafından kullanılıyormuş hissi uyandırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir maymun, bir fil ya da bir sinekle aynı hayat amacına sahipsiniz. Ama sizin tek farkınız biraz daha düşünebilir bir canlı olduğunuz için buna sanat için ya da üretmek için diyebiliyor olmak. Bu acı gerçekle insana yüzleşmesi çok kolay olmuyor tabii ki. Eğer ki dinlere inanan biriyseniz ya da bir dine ya da bir Allah'a hayatınız belki biraz daha kolay. Çünkü Allah böyle istemiş ya da Allah en iyisini bilir deyip kendinizi rahatlatabiliyorsunuz. Sevdiklerinizle bir gün tekrar buluşacağınıza eminsiniz ya da yapılanların bir cezası olduğunu biliyorsunuz. Ya da reenkarne olduğunuzu düşündüğünüzde dünyaya Cem Yılmaz'ın dediği gibi bir dahaki sefere kralsın be oğlum düşüncesiyle bakabiliyorsunuz. Hal böyleyken gerçeklerle yüzleşemeyen bir varlık olarak gerçekleri duymak ya da yüzünüze çarpılması hoşunuza gitmiyor. Yıllardır tiyatroyla ilgileniyorum. Bir keresinde aynı Ludovico tekniğine benzer Hiç adında bir oyunumuz vardı. Bu oyunda tecavüz, taciz ve birçok suça bulaşmış 3 mahkumduk. Ve yine maalesef kadın cinayetleri haberlerinin çok gündemde olduğu bir dönemde. Ve biz de dikkat çekmek için gazetedeki kadın cinayetleri haberlerinin
küpürlerinden onlarca kesip tiyatro salonunda yerlere atmış. Oyun öncesi kameradan izlerken sadece bir kişinin bu gazete haberlerini eğilip okuyup incelediğini görmüştük. Daha sonra insanların suratına tokat gibi çarpan bir oyunu sahnelediğimizde ise insanlar şok olmuştu. Gerçekten böyle insanlar var mı diyerekten. Daha sonra biz bu durumu seyircilere belirttiğimizde ise herkes çok şaşırdı. Yerdeki haberlerin sadece salondaki bir kişinin ilgisini çektiğini söylemiştik. Halbuki bu olayların geçmediği bir gün bile yok. Bu haberlerin bu kadar yayılmasına iki adet yaklaşım var aslında. Bir tanesi zaten eskiden de bu olayların olduğu ve şu an sosyal medya sayesinde bu olayların gündeme geldiği yönünde. Bir diğer yaklaşım ise toplumun iyice eğitimsizleştiği ve akıl sağlığını kaybettiği için bu haberleri daha çok duyduğumuz yönünde. Siz hangisine daha çok katılıyorsunuz bilmiyorum ama ben bu konuda gerçekten kararsızım. Sanırım ikisinin birleşimi desek daha doğru. Hem toplum akıl sağlığını yitirmekte hem de sosyal medya sayesinde bunları daha çok duymaktayız. Aslında olay şu ki gereken tepkiler gösteriliyor. İnsanlar paylaşıyor, üzülüyor ama bir yandan da kanıksıyoruz ve alışıyoruz. İtiraf edelim ki normal bir tecavüz haberi daha az ilgimizi çekmeye başlıyor. İçinde ölüm varsa, hatta daha da farklı bir öldürme şekli varsa bu daha çok ilgimizi çekiyor ve haberleştirilebiliyor. Nightcrawler'ın filmi vardı. Bu filmde geçen bir replik vardı. Ne kadar kan o kadar haber diye. Sosyal medyanın ve habere erişimin iyi mi ya da kötü mü olduğu üzerine çok tartışılmıştır. Bence varmamız gereken sonuç dünyanın çirkin bir yer olduğuna dair kanımızın çok daha sağlam hale gelmiş olması. Ne yazık ki hepimizin payı olan bir sonuç bu. Düşünce deneylerinde, hatta inceleyebileceğiniz Milgram deneyinde benim bir suçum yok. Onlar emri verdi, ben de yaptım kaçamağına her geçen gün daha da sarılıyoruz. Çünkü bizi çok sevdiğini düşündüğümüz ailemiz, gelmiş geçmiş sevgililerimiz, çocuklarımız var. Biz kötü insanlar olamayız. Kimsenin evine girmedik, kimseye kurşun sıkmadık, kimseyi boğmadık. Sokakta yürüyen bir kadının çantasını çalmaya çalışmadık. Kimseye bıçak çekmedik ya da iş başvurusuna giderken adli sicil kaydı yoktur yazısını götürebiliyoruz. Ama dolandırıcı bankalara faizler yedirdik. Yasa dışı kumar oynamadık ama milli piyango bileti çektik. Kimsenin evine hırsızlık için girmedik ama bayi çalışanı olarak müşterilere orijinal diye spot ürünler sattık. Doktor olduk, ameliyat kotasını doldurmak için ameliyatta ihtiyacı olmayan hastayı ameliyat ettik. Hukukçu olduk ama adaleti savunmadık. Hiçbir şey yapmasak bile çalıyor ama çalışıyor dedik demesek bile o yaptı. Bu saydıklarının hiçbiri ben değilim dediğinizi duyar gibiyim belki ama biri olmasa bile bir parçasıyız. O yüzden Ludovico tekniği gibi asla kabul edemiyoruz bir payımızın olduğunu. O yüzden vicdanlarımız çok rahatlıyor bir cinayet haberini lanet olsun yeter artık diye paylaştığımızda. O yüzden içimiz kan ağlıyor diye yapıp çok seviyoruz kutlamaları ya da partileri. Tüm bunlar aslında Ludovico tekniğinin bir parçası ve doğru olduğunu içten içe biliyoruz. Birilerinin din değiştirmesi ne kadar zorsa ya da takım değiştirmesi, tutulduğu fanatizmin içinden çıkması, bizim de kalıplaşmış düşüncelerden çıkmamız ne yazık ki çok zor. Hala bir umut ya da ışık var mı diye sorarsanız bu dünya için kesinlikle yok. Maymunlarla aramızdaki en büyük fark olarak şu tespit edilmiş. Maymunlar bir şeyi öğrenebiliyorlar ancak öğrendiklerini aktaramıyorlar. İnsanlar ise bunu yapabiliyor. Yani öğrendiğini aktarabiliyor. Yani aslında şimdiki insanlar neden maymun değiller ya da insan olmuyorlar? Madem evrim gerçekse sorusunun cevabı, bu cevabın sonucu şu ki maymunlar insanlaşmıyor ama insanlar maymunlaşıyor.